Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, hafif sütlü, harika bir tatlı tarifiyle geldim. 5 su bardağı süt yani 1 litre, 1 su bardağı un, yarım bardak şeker, 2 kaşık nişasta. Malzemelerimiz şimdilik bunlar kreması için. Bir tencereye önce sütümü ilave ettim. Sonrasında 1 su bardağı un, yarım bardak şeker ve son olarak 2 kaşık nişastamı. Bir çırpma teli yardımıyla ocağa almadan önce karıştırıyorum. Eğer ocağa almadan önce bir miktar karıştırırsanız pişirirken o topaklanmanın kesinlikle önüne geçmiş oluyorsunuz. Ve ocağımı çok orta ateşte yapıyorum. Yani ortanın da biraz altında hatta. Tatlımızın daha kıvamlı olmasını sağlıyoruz bu sayede. Hem bu dibine tutmasını da engellemiş oluyoruz aslında. Karıştırarak pişiriyorum. Bu çok önemli tabii. Gördüğünüz gibi işte tam olarak bu kıvamı alacak. Ben vanilya da kullanacağım içerisine ama vanilyayı biraz piştikten sonra kullanmayı tercih ediyorum. Ve bir kaşık da tereyağı. Çünkü vanilyanın kokusu piştikten sonra daha da güzel ortaya çıkıyor aslında. O nedenle son aşamalarda vanilyayı ilave ediyorum. Aynı şekilde tereyağını da. Ocaktan aldıktan sonra da bir çırpıcı mikser yardımıyla yine karıştırmaya devam ediyorum. Birkaç dakika kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Çünkü tamamen homojen bir görüntü elde etmek istiyorum aslında. Şimdi tatlımız için en gerekli malzemelerden bir tanesi de bu standart klasik su bardakları. Hani çok şekilli olmazlar da herkesin evinde de bulunur klasik su bardaklarımız biliyorsunuz. İşte aslında tatlımıza şeklini verecek malzeme tam olarak bu. Ben öncelikle su bardaklarını biraz ıslattım. Çünkü sonrasında yapışmasını engelleyecek bu ıslatma olayı bizde. Ve tatlımızı tüm yaptığım harcı bardaklara gördüğünüz gibi dolduruyorum. Benimki 5 su bardağı aldım. Ve üstlerini streç filmle kapatıyorum. Hepsini ayrı ayrı kapattım ben. Hava almasını engelleyerek buzdolabında yaklaşık 3-4 saat kadar bekleteceğiz, dinlendireceğiz ve donduracağız. Tabi bu işlemi dip friz yani dondurucu kısmında yapmıyoruz. Altına koyuyoruz buzdolabımızın alt raflarından herhangi bir tanesini orada dinlenmeye bırakıyoruz. Zaten nişastalı bir tarif olduğu için biraz soğukta olunca onlar donacaktır ve güzel şekil alacaklardır. Bütün bardaklarda aynı işlemi tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi buzdolabından çıkartılmış halini de gösteriyorum size. Dondular ve gayet güzel oldular. Düz bir zemin gerekiyor. Yani bir tepsi olabilir ya da düz bir servis tabağı olabilir. Şimdi onları ters çevirerek şekillerini ortaya çıkarmış olacağım. Isladığımız için zaten çok da kolay bardaklardan çıkacaklardır. İşte gördüğünüz gibi yine tüm bardaklarımı aynı şekilde ters çeviriyorum. Tabi böyle kalmayacaklar. Sıradaki işlem onları dilimler haline getirmek. Gördüğünüz gibi bir bardağı, hani söylediğim bardakları kullanırsanız eğer ki en uygun onlar, 3'e bölebilirsiniz. Tam ideal boyları 3'e böldüğünüz zaman oluyor. Ben kenarlarını süslemek için fındık içi kullandım. Siz isterseniz farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Ama fındık içi gerçekten çok yakışıyor. Ve yuvarlak halkalarımı tek tek fındık içlerine buluyorum. Gördüğünüz gibi evde olan malzemelerle sadece hazırladığımız bir tatlı. Ben bu tarifleri daha önce mutlaka uyguluyorum, deniyorum. Hatta sevdiklerimle paylaşıyorum, onlara ikram ediyorum. Onlar da deniyorlar ve görüşlerini alıyorum. Hiç tereddütsüz size bu nedenle paylaşabiliyorum. Çünkü hepsinden çok güzel yorumlar aldım. Çok lezzetli olduğunu ve çok beğendiğini söylediler ikram ettiklerim. Bu nedenle mutlaka size de yapmanızı tavsiye ediyorum. Kolay bir tatlı çünkü. Ben fındık içini çok yakıştırdığım için kenarını ve süslemesini fındık içi kullandım. Evde de vardı hazır malzeme. Ama siz isterseniz tabii ceviz kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz.
Hatta onlar da yoksa bisküvilerinizi bir blenderdan geçirirsiniz. Biraz parçalayıp onu da tercih edebilirsiniz. Tamamen aslında bu kısmını biraz, süsleme kısmı zaten hayal gücüyle ilgilidir ya, hani sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Şimdi ben üzerine de bir süsleme yapacağım. Bir sos kullanacağım bunun için. Yine bu konuda da sizin evinizde ne varsa, dediğim ya, sadece evde olan malzemelerle hazırlamak istiyorum aslında. Genelde tariflerimi bunlarla seçiyorum. Hem çok maliyeti az hem hemen ulaşılabilir malzemeler olsun istiyorum. Ben hazır çikolata soslardan kullandım. Ya da onların biliyorsunuz meyveli olanları da var. Ondan da sıkabilirsiniz. İkisini de birleştirebilirsiniz. Ben ikisini birleştirdim. Aslında reçel de kullanabilirsiniz. Ya da evinizde herhangi bir marmelat varsa vişne olur, çok yakışır. Böğürtlen olabilir, yine çok yakışacaktır. Onları da tercih edebilirsiniz. Son hali işte gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Süsleme. Ben son dokunuş olarak biraz da üzerine fıstık ilave edeceğim. Antep fıstığı. Küçük küçük. İsterseniz Hindistan cevizi de tercih edebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi tamamen sizin hayal gücünüz ve damak zevkinize bırakıyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla güzel tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.